Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütünün hayrına olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında neler oluyor? İki kart geldiği için duygu kartından ikisini de aldım. Şimdi şöyle kartlarda görünsün. Hemen başlayalım. Öncelikle ciddi şekilde sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Sürekli aynı döngülerden geçen bir enerjileri var aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin. Burada öyle bir enerji var ki şimdi ciddi şekilde çözülemeyen bir sorunları var. Tılsım Prensi bize karanlığın aydınlanmasından bahseder. Çözülemeyen sorunların çözülmesinden bahseder. Şimdi bu noktada ciddi bir merak enerjisi var. Ortak enerji olarak. İki tarafta kendini yalnız ve kötü hisseden bir enerji içerisinde. Şüpheleri var ikisinin de. Genel olarak bu ilişkiyle ilgili diyebiliriz. Dediğim gibi sürekli aynı döngülerden geçen enerjilerdeler. Bakın çok net bir şekilde Sunit kartına baktığımızda sahiplenici olan ama dengesiz olan ve aldatma potansiyeli yüksek olan bir enerjiden bahseder ve ciddi bir bencillik enerjisi vardır burada. İki tarafın da çok ciddi şekilde bencillik yaptığı bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. İki tarafta şimdi ne olacak düşüncesinde. Yani burada arkadan çevrilen çok ciddi işler var. İki tarafta kendi arkasından çevrilen işler olduğunun farkında ve bu durumun kendilerine zarar verip vermeyeceği, yani iki tarafta kendi adına korkan bir durumun içerisinde diyebiliriz. Ve bu sorunun çözülmesiyle ilgili bazı şeylerin ortaya çıkma durumları var. Ya da yakın geçmişte bu durum ortaya çıkmış da olabilir aynı zamanda. Şimdi sebebine de bakacağız. Ama genel manada sürekli aynı döngülerden geçen, aynı sorunları yaşayan, bu sorunların içerisinden çıkamayan, bencil enerjilerde herkesin iki tarafında kendi çıkarını korumaya çalıştığı, yalnız ve mutsuz bir enerji var diyebilirim. Çok net. Ama burada bir şey olmasından korkma durumu da var. Yani benim arkamdan bir şey çevriliyor olabilir ve ben bu durumda zarar görebilirim durumu var. Neden böyle? Yuva, araba, ebrat, yavaşlama. Şimdi neden böyle dediğimizde ev, aile ve yuva konularında sıkıntılı bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yakın geçmişte, bakın bu aşkla ilgili, yani şöyle söyleyebilirim, aşk mesajı diyebiliriz bu kart için. Şimdi burada öyle bir enerji var ki bir haber ortaya çıkmış olabilir. Biraz önce o karanlığın aydınlanması dedik ya. Gizli yapılan bazı şeylerin ortaya çıkması, işte üçüncü kişi durumunun ortaya çıkması gibi ya da bu durumla ilgili şüphelerin artması gibi bir durumun olabileceğini söyleyebiliriz, olduğunu söyleyebiliriz. Burada genel olarak sürecin yavaşladığı bir durum ortaya çıkmış. İki tarafta aslında şöyle söyleyebilirim. Şimdi bakın, Ebrat kartı çok böyle zeki ama içten pazarlıklı bir karakterden bahseder ve saplantılı bir karakterdir. Gelenekseldir ve kolay kolay bir şeyleri bırakmak istemeyen bir enerjidir. Burada daha çok aklınızdaki kişiye gelen bir mesaj, aklınızdaki kişinin karşı tarafın görmesini istemediği bir durumu görmesiyle beraber, yani burada farklı bir sevginin, aşkın olduğu ortaya çıkmasıyla beraber diyelim, ciddi şekilde burada e, durumlar yavaşlamış gibi görünüyor. Yani işleyiş yavaşlamış gibi görünüyor. Bu ne demek? Şimdi örneğin bir ayrılık süreci içerisine girdilerse ama
zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlarsa bu durumun ortaya çıkmasıyla beraber o sürecin yavaşlatılma isteği. Artık oraya bir taş koyma isteğinin ortaya çıkmış olması olabilir. İki taraftan biri artık kendi hayatına bakacağını, bu yuvayı devam ettirmeyeceğini, evlilerse, evli değillerse eğer yuvadaki o huzursuzluk, sıkıntılı, kendi evliyse ya da farklı bir yerde olmak istiyorsan böyle de söyleyebiliriz. Kendi durumunuza göre alın. Bu alanda artık bulunmak istemediği, bu alandan çıkmak istediği, kendi istekleri doğrultusunda, kendi hayatına kendi yön vermek istediğini aktarmış olabilir. Ancak burada ortaya çıkan durumla beraber önce belki ilk etapta tamam denilip sanki ortak bir karara varılıyormuş gibi bir enerji ortaya çıkmış olabilir. Ama daha sonrasında bu karardan dönülen ve bu durumun yavaşlatılması adına ciddi sıkıntıların oluşturulduğu bir süreç oluşmuş diyebilirim. Yanlış kelimeler söyleyebilirim, yanlış telaffuz edebilirim. Şimdiden affola. Lütfen böyle şeylere takılmayın. Takılıyorsanız da bilin ki enerjiniz tutmuyordur. Dinlemenize bile gerek yok o yüzden. Takılan arkadaşlarım için. Şimdi devam edelim. Yani çok sıkışmış bir enerji var orada ya. Yani bir şeyden kurtulmak istersin de kurtulamazsın ya. Böyle bir enerji var. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Buna bakalım. Sessizlik dönüşüm. Şimdi burada şöyle bir enerji var. Aklınızdaki kişi orta enerjilerde gitmek istiyor. Bu ne demek? Şimdi Kupa Şövalyesi evet beyaz atlı prenstir ama Kupa Şövalyesi'nin anlamlarından biri şefkatli, barışçıl tutumlardan bahseder. Hoşa giden yardımdan bahseder. Böyle sakin, huzurlu süreçlerden bahseder. Daha çok böyle olumlu enerjilerden bahseder. Şimdi baktığımızda aslında aklınızdaki kişi uyumlu olmaya çalışıyor üçüncü kişiye karşı. Burada beklediği bir süreç var. Daha çok sessiz, sakin kalmaya çalıştığı, uyumlu olmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde. Burada arka planda, bakın bu kart dönüşüm kartıdır ama şimdi burada genel olarak baktığınızda resmede hem bilinçaltı korkularından bahseder hem de arkada saklanan bir şey vardır. Şimdi burada saklanan bazı şeyler var. Bunların olması isteniliyor. Saklanan şeyin olması isteniyor. Ama çok da çevreye gösterilmeyen bir enerji olarak diyebilirim. Burada içte dışarıya göstermediği, farklı planların olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok sessiz, sakin, uyumlu olmaya çalıştığı, ancak aynı zamanda da şanslı bir zamanın beklendiği bir sürecin içerisinde. Ölüm kartı geldi. Buradaki ölüm kartı daha çok benim hissettiğim bitişle ilgili adımlar atmak, asıl istediği tarafa sevgiyle harekete geçmek diyebiliriz. Ama şu an bir süre boyunca nasıl söyleyeyim burayı? Böyle uyumlu, sanki hiçbir şey yokmuş, gönlüne göre gitmeye çalıştığı bir durumun içerisinde olacak diyebilirim. Korktuğu bir şey var çünkü. Üçüncü kişinin amacı ne? Harabe, kılıç aslı, tattaret, beklemek, beğenilmek. Şimdi aile olabilirler ya da aile olma isteği içerisinde olabilir aklınızdaki kişiye karşı. Aile ve döngülerden bahseder ki sürekli aynı döngülerden geçen bir enerji olarak geliyorlar. Şöyle söyleyebilirim öncelikle. Bakın harabe kartı der ki başkalarından işitmişler. Harabelerde de hayat varmış. Kulaklarını aç der. Yani burada bitmiş, aslında gerçekten devam edemeyecek derecede yorucu, zorlayıcı bir ilişki var. Ve bunun çok net farkında olan bir enerjide ama hala buradan bir şeyler çıkarabilirim, hala buradan dönebilirim dediği bir durumun içerisinde diyebiliriz. Tattaret kartına baktığımızda, şimdi Tattaret karakter olarak evlenmekle ilgili çok ciddi duyguları olan biridir. Şimdi bunu evlenmek istiyor olarak da alabiliriz, kendi durumunuza göre alın. Ya da evliliği devam ettirmek olarak da söyleyebiliriz. Tattarette sadece şöyle bir sıkıntı vardır. Bakın, şimdi bu yorumlamaya göre değişebilir ama Tattaret'in enerji olarak baktığımızda evlilik ister ama evliliği isteme ya da evlilikteki kriteri karşısındaki kişiye karşı olan sevgi, saygı, mutluluk gibi tanımlamalar ya da durumlar değildir. Tattaret'in beklentisi kendi statüsüne uygun ya da statü olarak yüksek biri, parasının iyi olan biri. Şimdi bazıları için bu para olabilir, bazıları için işte iş olabilir, bazıları için çevredeki insanların yorumları olabilir gibi gibi. Yani duygudan yoksun, daha çok odaklı olduğu konu evlilik ya da beraberliktir.
Yani çok böyle duygunun olduğu bir durum yoktur burada. Şimdi bu noktada karşısındaki kişiyle arasındaki bağ varsa, yani bir evlilik bağı varsa o evlilik bağını devam ettirmesi de, evlilik bağı yoksa sürekli işte kavga gürültü olsa da yine devam edilen bir döngüyse eğer, o döngünün devam ettirilmesi olabilir. Farklı bir durum olarak da bu kişinin kendi ailesinde bu tarz bir karmik durum olabilir diyebilirim. Beklediği bir durumun içerisinde şu an açık konuşmayla problemleri çözebileceği ya da daha böyle sorunların çözülebileceğine dair umudunun olduğunu söyleyebiliriz. Ama burayı geçmemelisiniz siz de. Harabe kartı artık aslında kabul ediyor, yani bittiğini, birçok şeyin bittiğini, artık yerle bir olduğunu kabul ediyor ama buradan döndürebilirim inancı var diyebilirim. Çok nasıl konuşuyorum bilmiyorum ya. Yani bu şeylere takılmayacağım artık. Çünkü bu tür işte çok mu hızlı konuştuğum, yanlış mı söylediğim, yok telaffuz mu falan filan, bunlara takılırsam enerjileri hissedemiyorum, takılmıyorum. Beğenmeyen arkadaşım izlemesin. Bu gerçekten. Bu aralar buna takıldım. Takılmayacağım. Yok. Yani kendime söylüyorum bunu. Çünkü burada bu şeylere takılırsam enerjileri hissedemiyorum yani. Kendimi kontrol altında tutmak istemiyorum. Kontrollü olacak bir durumda değilim. Beğenmeyen arkadaşım izlemesin. Şimdi şifa kartı da geldi. Şimdi ortak enerjileri ne dediğimizde, bakın, aile şifa kartı geldi. Hasret, zümrüt, düşman ve değnek getirisi. Şöyle söyleyebilirim. Bastırılmış duygulardan ve şifadan bahseder bu kart. Şimdi ortak enerjide bir süre devam ettirmek zorunda hissedecek olabilirler. Yani burada sürekli savaş halinde hissedilecek olabilir. Üçüncü kişilerin çıkardığı sorunlarla mücadeleden de bahseder değnek yedilisi, ama aynı zamanda bize eleştirilerek eleştirel hakaret duymaktan, sürekli eleştirilmekten, hararetli böyle tutumlardan da bahseder. Şimdi burada şunu söyleyebilirim. Özellikle evlilerse eğer, evliliğin devam etmesiyle ilgili kendilerini zorladıkları bir sürecin içerisinde olacaklar. Aile, özellikle yuvada çocuk varsa çocukları korumak diyebiliriz. Ancak burada genel olarak asıl duygularını, isteklerini bastırdıkları bir sürecin içerisinde olacaklar. Şimdi Zümrüt kartı sıkıntıların bitmesinden de bahseder, değerli olmaktan da bahseder bize. Düşman kartıyla beraber şimdi bir süre kendi alanlarında, özellikle aileyseler farklı durumlarla mücadele etmek zorunda kalacak olabilirler. Çocuklarla ilgili bir durum olabilir. Farklı bir durum olabilir yani. Aile değillerse eğer, burada biraz zorlandıkları bir sürecin içerisine girecekler. Belki maddi, belki manevi olarak. Burada bir olarak bu sorunun üzerinden gelmeye çalıştıkları bir durumun içerisinde olacaklar. Ancak burada kendi işlerinde de savaşacaklar. Böyle birbirlerini eleştirdikleri durumların içerisinde de kalacaklar diyebilirim. Toparlarsam eğer burayı. Buradaki o düşman ya da farklı bir enerji olarak sizin enerjinizi hissetmedim, ama aklınızdaki kişi, üçüncü kişinin işte ortak çalışıyorsa iş hayatında, ortak farklı bir durumları varsa, işte ailelerse, çocuk falan varsa, çocuklarla ilgili başka bir durum olabilir gibi gibi mücadele etmeleri gereken farklı kişiler olacak. Bu biraz bir hissetmek zorunda kaldıkları ve bir şeyleri görmezden geldikleri bir durum ortaya çıkaracak diyebilirim. Yani biraz süreç yavaşlayacak gibi görünüyor onlarda. Duygu ya da istek devam etmiyor, ama burada devam ettirilmesi gereken bir bağ var. Dediğim gibi bazıları için çocuk olabilir, bazıları için aile kavramı olabilir. Bazıları iş ortaklığı vesaire bu tarz bir şeyse böyle bir durum olabilir. Genel olarak burada bir şeyleri beraber halletmeye çalışacaklar. Ortak sorun gibi çünkü buradaki. Devam edelim. Sizin ilişkiniz hangi durumda aklınızdaki kişiyle? Mahkeme, utanç, Nil Nehri, iyileşme, özgür irade. Yani burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Gerçek manada bir mahkeme süreci içerisinde olabilirsiniz. Ya burada biraz şey gibi, biraz gerçeklikten uzaklaşılan bir süreç olabilir. Sezgiler artabilir ama daha çok şey gibi hissettirdi.
gerçeği görememek, rüya aleminde olmak gibi. Biraz da böyle sezgilere yönelip belki duyguları kontrol altına tutmak ya da o duyguların farkına varıp iyileşme isteği de olabilir. Biraz böyle herkes kendi alanına doğru çekilecek olabilir. Yani aradaki durumdan çok da mutlu olmadığınız bir süreçtesiniz aslında iki tarafta. İki tarafta şu an bu ilişkinin bulunduğu durum, konumdan dolayı utanç duyuyor diyebilirim. Gerçek manada bir mahkeme süreciniz olabilir ve yüzleşme durumunuz gerçekleşebilir bu sürecin içerisinde. Ya da böyle bir durum yoksa bir yüzleşme isteğinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim iki taraf için de. Ancak iki tarafın da ortak duygusu utanç diyebilirim. Her ne durumda olursanız olun, bakın ister eşiniz için dinleyin, ister karşı tarafı evli olsun. Burada yaşanan bir durum sizi iki tarafta çok ciddi rahatsız ediyor diyebilirim. Yüz yüze gelme isteğinizin yüksek olduğu, daha çok kendi şifanıza yöneldiğiniz, iki tarafın kendi alanını korumaya çalıştığı bir durumun içerisindesiniz olarak görünüyor. Yakın gelecekte üçlü durum, üçüncü kişi durumu ne olacak dediğimizde terk etmek, yolculuk, deve, kaygı, değnek prens. Kaygının yüksek olduğu bir sürecin içerisinde olacaklar. Şimdi deve kartına baktığımızda, şimdi deve sabırdan da bahseder, taşınmadan, maddi kayıptan ve göçten de bahseder. Yolculuk kartı da geldiği için burada şunu söyleyebilirim. Evet, kaygı olacak. Neyi nasıl yapacaklarını çok da bilemedikleri bir durumun içerisinde olacaklar ama burada bakış açısının değişmesiyle burada bir harekete geçme enerjisi olacak ve burada artık farklı yollara gitme enerjisi çok çok hakim olacak diyebilirim. Burada artık kişiler kendi isteklerine doğru yöneldikleri ama daha çok baktığınızdaki kişinin enerjisi olarak da artık bu alanda olmak istememe ve buradan gitme enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Güzel geldi. Normalde böyle bir yani üçlü durum ne olacak sorularına çok böyle bir enerji gelmiyor. Normalde daha böyle yine askıya alma durumları oluyor ama burada daha çok harekete geçme enerjisi yüksek. Hatta değnek prensi olduğu için değnekler çok hızlı zamanlardan bahseder bize. Çok hızlı hareketlerden bahseder. Burada bakış açısını değiştirerek farklı bir alana doğru harekete geçme enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir enerji var. Ya herkesin hakkında hayırlısı olsun tabii ki buradaki şey derken harekete geçip kendi istekleri doğrultusunda kendiyle barışarak hareket etme olduğu için bunu söylüyorum. Burada artık kopma enerjisi var diyebilirim. Umarım böyle devam eder enerjiler kendi hayatları için. Şimdi bakalım sizden size ne mesaj veriyor bu durumla ilgili. Kuğu ruhu da çok güzel bir karttır. Şöyle göstereyim. Ters geldi. Bakalım bize mesajı ne? Ters geldiği için bize koruyucu mesajını veriyor ve diyor ki sırf bir şeyin şimdiki gerçek hali yerine içindeki potansiyeli gördüğünüz için hemen balıklama içine atlamayın. Bunun için gereken çalışma ve sabır enerjinizi en iyi kullanmanın yolu olmayabilir. Birindeki potansiyeli görüp eğer onu sever ve desteklerseniz sizin onu başkalarından daha fazla sevdiğinizi anlayacağını düşündünüz mü hiç? Hiç gerçek olmayacak kadar iyi olduğunu ve umduğunuz gibi sonuçlanmayabileceğini bildiğiniz bir fırsata kucak açtınız mı? Şimdi yanlış yargılara yol açabilecek seçici ve sınırlı algılama zamanı değil. Tersine bu dönem derine inme ve derinlikleri keşfederken bulduklarınız konusunda dürüst olma zamanı. Korkmayın çünkü içeride bulduklarınız kendinizi ve başkalarını anlamanıza ve sevmenize ve daha iyi seçimler yapmanıza yardım edecektir. Kuğu ruhunun sizi derinlere dalmaya ve tekrar seçmek için yüzeye çıkmaya çağırdığını duyabiliyor musunuz? Güzel geldi. Burada şunu söyleyebilirim. Burada benim en net hissettiğim şu. Birçok kez söylüyoruz ya üçlü bir durum için yaptığım açılımlarda. Diyorum ki böyle bir durumun içerisinde ilk kez gelen arkadaşlarım ilk kez duyacak tabii ama
Böyle bir durumun içerisinde olma sebeplerine bakmalısınız. Gerçek bir ilişkinin içerisinde olmak istemiyor olabilirsiniz. Çünkü üçlü durum nedir? Sorun her ne olursa olsun, görünen her ne olursa olsun tam olarak bir ilişkinin içerisinde olamamaktır. İlişkinin devam edememesidir. O ilişkinin önündeki engellerdir. Baktığınızda burada gerçek bir ilişki istememe durumu olabilir. Kendinizi birinci sırada görmeme durumu olabilir. Seçilmem inancı olabilir. Değersizlik inancı olabilir. Bunlara bakmakta fayda var. Yargılamalara bakmak da çok önemli. Yargıladığınız birileri oldu mu? Ben böyle yapmam. İşte ben olsam şöyle yapardım gibi gibi. Bunlara bakmak çok çok kıymetli. Burada aslında sistem size diyor ki evet, sen karşındaki kişinin seninle olmasını istiyorsun ama neden istiyorsun? Bir bunu sor. Bu şey gibi, ben işte ruh eşi ya da ikiz alev gibi kartlar geldiğinde böyle yorumlamam. Bunu da her seferinde açıklarım. Yorumlayan arkadaşlarıma saygı duyarım ama bu alanlar çok tehlikeli alanlardır. İnsanlar birbirlerinin hayatına girirken ya da hayatına birini çekerken rastgele olmaz. Her şeyde bir bağlantı vardır. Şimdi bazı insanlar şunu söyler: ya ben onu hayatıma alıyorum ama işte çok zorluk olsa da biz bırakamıyoruz birbirimizi, sürekli işte yan yana olmak istiyoruz. Çok büyük bir çekim var. İşte o yüzden biz ruh eşiyiz derler. Şimdi bu bahsettiğiniz durum, evet, ruh eşi olabilirsiniz ama İlişkilerde psikolojik olarak baktığımızda bağlanma stillerine göre kişileri seçersiniz, çekersiniz hayatınıza. Şimdi örneğin kaygılı biri hayatına kaçıngan birini çeker. Ve oradaki o bir yaralarını tanımaktır, çekilmektir ve o yaralara dokunmaktır aslında. O yüzden sürekli bir taraf kaygılanır, diğer taraf kaygılandığı için kaygılı bağlanan kişi yakın olmak ister. Onun kendini rahat hissetme durumu her türlü yakınlıktır. Ama kaçıngan bağlanan biri de yakınlıktan rahatsız olur, kendi alanını korumak ister. Siz yaklaştıkça, kaygılı yaklaştıkça kaçıngan kaçmak ister. Şimdi burada ne olur? Daha sonrasında o mesafe tekrar sağlandığında kaçıngan yine yaklaşmaya başlar hafiften. Bu sefer ne hisseder kişi? Der ki işte biz öyle bir ilişki içerisindeyiz ki ne ben bırakabiliyorum ne o bırakabiliyor der. Ama işte ruh eşiyizler. Aslında baktığımızda burada bağlanma stillerinden kaynaklı kişilerin bir yaralarına dokunarak o yaraları hatırlatmasıdır. O yüzden çekilirler, o yüzden bırakamazlar birbirlerini diyebilirim kısaca. Uzun oldu ama kısacası bu şekilde. O yüzden burada demek istediğim, gerçekten sevdiğiniz için mi bu kadar bekliyorsunuz? Ya da gerçekten sevdiğiniz için mi bu kişiyle olmak istiyorsunuz? Ya da sizin hangi alanınızı size gösteriyor? İçinizdeki hangi duyguyu ortaya çıkarıyor? Ben başarırım, beni tercih etmeli, beni seçmeli mi var altta? Ya da geçmişte herhangi birini üçlü bir durumun içerisinde olduğu için yargıladınız mı? Dediniz mi işte sen şöylesin, sen böylesin, içinizde bunu yaptınız mı karşı tarafa? Ve sistem size şimdi ya bak ben ona öyle dedim ama işte bak insan yaşayınca öyle olmuyormuş mu dedirtiyor gibi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz. Bunu söylüyorum, bu açıklamayı yapıyorum çünkü bakın burası çok önemli. Değiştirmek istiyorsanız hayatınızı, mutluluk, huzur istiyorsanız hayatınızda, gerçek bir ilişkin içerisinde olmak istiyorsanız neden bu durumun içerisinde olduğunu görmeniz, objektif değerlendirmeniz ve şifalandırmanız gerekir. Mutlu olabilmeniz için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.